2 paragraf yazmış Orhan Bey ama benim bir bakışımda onu anlatmak zorundayım. Bu tarafı çok zor. Daha fazla beyazım var artık. Olayların içinde kadınların nasıl yer aldığı detaylar da çok iyi anlatılıyor. Herkesin içinde aydınlık ve karanlık taraflar var. Yani hepimiz bir jonglör gibi o iki tarafı da içimizde bulup nereyi, ne zaman, ne şekilde bastıracağımızı dengelemeye çalışarak bir ömür geçiriyoruz. Selahattin, senin için nasıl bir yolculuktu? Ya dedim galiba benim içimde bir tane oyuncu hayvanı varmış, sen bir şey açtın gibi hissediyordum. Eylül, Hayatımda yaşadığım en enteresan, en büyülü dönemlerden biriydi. İlk 5 sabah rüyamdan sıçrayarak uyandım. aşka karşı bakışınızı değiştirdi mi Masumiyet Müzesi? Masumiyet Müzesi'nin aşka çok gerçekçi bir yerden baktığını düşünüyorum. Füsun karakterini canlandırdıktan sonra sanırım kafam bir tık daha bile karışmış olabilir. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün herkesin merakla beklediği, uzun bir süredir merakla beklediği Masumiyet Müzesi dizisinin röportajı için karşınızdayım. Sevgili konuklarım Selahattin Paşalı, Eylül Lize Kandemir ve sevgili yönetmenimiz Zeynep Günay İstanbul'da. Ben çok uzaklardayım. Çok mutluyum ki onlar da zor şartlarda da olsa bu röportajı yapmaya gönüllü oldular ve öncelikle Masumiyet Müzesi için herkesi, tüm ekibi tebrik etmek istiyorum. Ve Orhan Pamuk'un bir sözüyle başlamak istiyorum. Orhan Pamuk diyor ki, tek tek bireylerin sıradan hikayelerinin bütün büyük toplulukların tarihinden daha zengin, daha insani ve çok daha mutluluk verici olacağını hepimiz biliyoruz diyor. Orhan Pamuk'un bu sözü için ne söylersiniz? Bence zaten bunu müzede de görüyoruz. Bu müzeyi güzel yapan şey de bu. Oradaki eşyaların sıradan ve gündelik eşyalar olması, günlük hayatımızda belki bir saniye bile fark etmediğimiz eşyaların oluşturduğu bir bütün o müzeyi çok daha anlamlı kıldığını düşünüyorum. Çünkü biz işte tarihi eserler olsun, mücevherler olsun, altınlar, kılıçlar vesaire, hani onlar hep böyle daha ulaşılamaz gelirken buraya girdiğiniz zaman belki babaannenizin evinden, anneannenizin evinden o televizyonun üstündeki masa örtüsünü görmek bile size başka bir duygu hissettiriyor ve daha samimi geliyor. Bu anlamda ben katılıyorum. Sıradan biri üzerinden anlattığın zaman herkesin buluştuğu bir hal var. Çünkü bir kahraman ya da tarihi bir kişilik üzerinden anlattığın zaman hikayeyi çok daha ulaşılamaz bir cesaret hikayesi ya da bir başarı öyküsü gibi dinliyorsun. Oysa yaraları olan, derinliği olan, acıları olan birinin hikayesini dinlediğin zaman orada da bir sürü halde izlediğin karakter sana benzemese bile içine girdiği duygu durumu sana benziyor. Dolayısıyla onun ruhuna değen objelerden oluşan bir müze ve onun kişisel tarihi aynı zamanda hem yaşadığı zamanın sosyokültürel yapısını da bize sunuyor ama hikayeyle birlikte ve kalbimize değen bir hikayeyle değdiği için onu sahiplenmek sanki çok daha kolay ve çok daha kapsayıcı. Şimdi Masumiyet Müzesi Orhan Pamuk'un kült bir eseri, yani Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un kült bir eseri ve en çok sevilen romanlarından bir tanesi ve ilk kez Orhan Pamuk bir romanının uyarlanmasına izin veriyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Acaba Masumiyet Müzesi, işte romanı, müzesi ve şimdi de dizisiyle, yani sinema tadındaki dizisiyle sanatsal yolculuğunu tamamlıyor mu? Ya da sanatsal yolculuğuna devam mı ediyor? Tabii sanatsal yolculuğunun devam edip etmediğini tabii ki Orhan Pamuk'a sormamız lazım ama en azından siz Masumiyet Müzesi'ni canlandıran ekip olarak bu konuda ne söylersiniz? Masumiyet Müzesi'nin sanatsal yolculuğuyla ilgili. Beni aslında kitapla ilgili çok etkileyen şeylerden bir tanesi Orhan Bey'in zihninde romanın müzesini oluşturmak fikri ilk oluşuyor. Ama her şey aslında eşyalarla başlıyor. Bu yolculuğun en başında aslında seçilen objeler var. O seçilen objelerin etrafında romanı yazmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tabii dizi için de çok belirleyici bir şey oldu. Çünkü ben de Masumiyet Müzesi'ni çok severek okuyan biri olarak oradaki bütün müzede sergilenen eşyalara sadık kalıp dünyayı aslında onların etrafında kurmak istedim.
Ama bu gerçekten hani o kadar katmanlı bir roman ki kitabı okuduğunda bir sürü başka katman geliyor. Sette aslında sete çıkmadan önce konuştuğumuz katmanların ötesinde başka şeylerle karşılaştık. Çekim bittikten sonra montaja gittiğimde burada da başka bir şey varmış dedim. Yani sanki böyle bir organik yapı gibi devam eden bir hali olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası artık seyircideki yolculuğu herhalde. Evet. Tabii ki bu Orhan Pamuk'un bir dehası belki diyebiliriz. Bu hem müze ve romanı aynı anda kurgulamak sanırım dünyada da ilk bir röportajında öyle görmüştüm. Yanlış olabilir ama bendeki o şey tadı çok güzel. Kurgu müzeden çıktığımda ilk bu biz çekimden önce kurguyla gerçeklik arasında bir yerde sizi bırakıyor. Yani bu karakterler gerçekten yaşamış gibi hissettiğiniz bir yere geliyorsunuz. O kurgu ve gerçek dengesi beni çok etkilemişti. Umarım dediğiniz gibi bu tamamlama, üçleme olaraktan biz de güzel bir final yapmış oluruz diye umut ediyoruz. Aslında roman Kemal'in gözünden bir anlatı olduğu için Füsun'un iç dünyasına aslında diziyle beraber bir tık daha erişim hakkımız oluyor. Ve tabii ki yönetmenimizin bir kadın olması da burada bir kadın anlatısı olabilme şansına bir şey daha ekliyor. Ben bu kısmıyla da çok ilgileniyorum tabii ki. Füsun'u anlatabilmek, Sibel'i anlatabilmek, kadınları anlatabilmek. Diziyi izlerken kafama takılan cümlelerden bir tanesi de şuydu. Bu müze kaybedilmiş bir mutluluğun hatırasıdır. Bu da bu dizi içinde kaybedilmiş mutluluğun dizisidir diyebilir miyiz? Mutluluk sürekli devam eden bir şey değil. Sahip olunup elinizde tutabileceğiniz bir şey de değil. Ve hani kitabın başında dediği gibi hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum. Yaşarken farkında olduğunuz bir şey de değil çoğu zaman. Mutluluk aslında küçük küçük anlarda ve müzede aslında o küçük anların, yani müzedeki her objenin romanda da dizide de bir anısı ve bir hatırası var. Yani biriktirilen şeyler aslında bence mutluluğun küçük anları olduğu kadar mutsuzluğun da küçük anları. Yani o böyle hayatın anlarının toplanması gibi bir şey de geliyor bana. Yani aslında yaşanmışlığın toplanması gibi. Çünkü hayat da öyle. Yani içinde tıpkı mutluluk gibi mutsuzluk da kalıcı değil. Bütün duygular geliyor, ziyaret ediyor ve gidiyor. Ve Kemal de o anları topluyor aslında. Biraz an toplayıcılığı gibi geliyor bana. O yüzden hani mutluluk ya da mutsuzluk üzerinden değerlendirmek istemem. Ama kitaba şöyle başlıyor yani. Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum. Bitişi de herkes bilsin. Çok mutlu bir hayat yaşadım. Yani her şeye rağmen acısından da kaybettiğinden de yasından da hepsiyle tamam olduğu bir yerde bitiriyor yani. Kendisini desteklediği bir repliği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mutlu anlardan kalan eşyalar Evet. o anı size yaşatan insandansa daha sadakatle bağlıdır size Evet, gibi bir şey aynen. vardı aslında. Evet. Dediğini tamamlayıcı bir yerden Evet, eklemek istedim. anları Aklıma o saklamak geldi. gibi yani. Ama tabii o anlarda teselli bulmak biz hep öyle kodladık yani o topladığı o şeylerde o yıllarca o teselli bulmak. Çünkü Füsun'u içselleştirmekten ziyade o dışta bir yerde arıyor ve benliği ayrışamıyor. Yani o kaybedişi kabullenemeyen bir tarafı var. Yani o izmariti dudağına koyduğunda Füsun'un dudağını hissedebiliyor ya da tokasından onun kokusunu alabiliyor adam. Gerçekten o anlamda sağlıklı bir psikoloji değil tabii ki. Ama hepimizi çok etkiledi tabii ki. Evet, yani Kemal çok büyük bir biriktirici. Ya anların hatıralarını tekrar tekrar hissedebilmek ve o ana geri dönebilmek için aslında yani bütün o eşyaları Füsun'a dair topluyor bütün hikaye boyunca. Mutlu anlar kadar mutsuz anları da hatırlatan eşyalar var bu hikayeye dair. Yani spesifik bir şeyle özetlemek istemem ben de durumu sanırım. Tüm bunların içerisinde dolanırken bir taraftan da hani kitabı okuyanlar var, okumayanlar var. Hatta henüz okumadıysa ya ben kitabı okumayayım önce dizisini izleyeyim diye bekleyenler de var tabii bir taraftan. Romanla onu da merak edenler için sormuş olayım. Hani ben izledim 9 bölümü, bende bir cevabı var ama siz izleyicilere nasıl aktarmak istersiniz en azından? Senaryoyla roman arasındaki bağı birebir mi izliyoruz?
izliyoruz Masumiyet Müzesi'ni. Masumiyet Müzesi dizisinde nasıl bağlar var, nasıl bir ortak noktası var? Bu konuda ne söylersiniz, nasıl açıklarsınız? Tabii ki farklı durmaması için arkasında hepsinin bir bütün olması ve hepsindeki duygunun aslında bir bütüne tamamlanması için hepimizin çok büyük bir emeği ve gayreti var. Ben kitabı ilk 15 yıl önce okumuştum. Proje bana geldiğinde tabii ki tekrar okudum. O da benim için enteresandı. Çünkü bir kitabı 15 yıl önce okuduğun duyguyla 15 yıl sonra okuduğun duygu da aynı olmuyor. Ama senaryonun çok yalın bir şekilde kitaptan aldığını düşünüyorum. Benim için hani kitapta bana çok değen ama senaryoda daha az yer olduğunu düşündüğüm bir Füsun'un bir kurban psikolojisi vardı. Onu da Orhan Bey'le senaristimizle, yapımcımızla konuştuktan sonra başka kodlarla, başka şekillerde hikayenin içini sirayet ettirmeye çalıştık. İşte kadınlar arası kurduğumuz görsel matematikle. Ama kitabın özüne sadık kalındığını ve iyi aktarıldığını senaryoda düşünüyorum. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından bizim niyetimiz oydu. Tabii ki hani bir edebiyat uyarlaması olduğu zaman bu üçümüzü de korkutan bir şeydi. Evet. Çünkü herkes bir kitabı okuduğunda kendi görmek istediği, kendi algılamak istediği, kendi duymak istediği yerden okur. Herkesin Kemal'i, Füsun'u farklı. Belki ortak duygularda buluşuyoruz ama onda bile çok ortak noktalarda buluştuğumuzu düşünmüyorum. Hatta ben 15 yıl önce kitabı okuduktan sonra arkadaşlarımla sohbet ederken Kemal ve Füsun'la ilgili söylediklerini duyunca bir dakika ya biz aynı kitabı mı okuduk duygusu gelmişti bana. Bunun da çok biricik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir taraftan müzeye ve kitabın duygusuna sadık kalmaya çalıştık. İnşallah başarabilmişizdir. Bizim yola çıkış amacımız oydu ama bir diğer taraftan da bu kitabın herkeste bıraktığı farklı hissi, o biricik hissi de bir noktaya getirmek istemedik. Orada da gerçekten yani Kemal ile Füsun'a diyecektim. Selahattin'le Eylül'e teşekkür ederim. Gerçekten hani çok zor bir işin altından kalktılar yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben kısaca yani zaten söylediler ama oyuncu tarafından biraz kısaca bir zorluğundan bahsedeyim. Romanda adam duygusunu böyle 2 paragrafta falan anlatıyor ve ben bunu bir bakışımla göstermek zorundayım. Ama orada iki paragraf yazmış Orhan Bey ama benim bir bakışımda onu anlatmak zorundayım. Bu tarafı çok zor. Ve bir de bunun tarafı var tabii ki. Hem anlatıcı Kemal'de diyalogları şeydekileri hatırlamıyorum ama bir kitap cümlelerini ağzınıza oturtmak da çok zor. Benim zorlandığım bir tarafta bu vardı. Yani benim de karaktere hazırlanırken Füsun'da aslında zorlandığım taraf şu oldu başlangıçta özellikle. Romanda Füsun Kemal'in gözünden anlatılan bir karakter olduğu için Füsun'un iç dünyasına erişmem gerekiyordu. Füsun'u bulmam gerekiyordu. Ve bu konuda ben gerçekten tekrar çok teşekkür ederim. Yani bana o kadar güzel bir yol gösterdin ki oyuncu provaları esnasında. Yani bana bir anı defteri oluşturmam gerektiğini söyledi. Ve sete girene kadar ben o anı defterine Füsun'un çocukluğundan itibaren işte odasının rengi nedir çocukluğundaki, işte nasıl kokar, en sevdiği renk nedir gibi böyle aslında işte ailesiyle ilişkisi nasıldır. Bütün o Füsun'un iç dinamiğini bulmama yardımcı olacak. Füsun'u Füsun yapan şeyleri bulmama yardımcı olacak küçük şeyleri aradım. Ve o bence gerçekten ilerleyen süreçte çok faydalı oldu. Bunu söyleyebilirim ben de. Kolay bir dizi değil, kolay bir yapım değil. Baştan beri de söylüyorum, sinema tadında izliyoruz zaten. İşte bu sorumluluğu aslında sormak istiyorum bir taraftan. Hem bir roman olması, hem o romanın dünyada biricik olan bir müzesinin olması, bu kadar unik bir iş ve Nobel ödüllü bir yazarın romanının uyarlaması olması ve ekipler de çok iyi çalışmış. Kast, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, ya herkes yaptığı işin hakkını vermiş ve tüm bunları da düşündüğümüzde gerçekten sorumluluğu
Çok yüksek bir iş miydi? Çok sorumluluk mu hissettiniz ya da onu nasıl çözdünüz? Kolay bir şey değil çünkü. Ben kendime bir söz vermiştim. Ben bu sorumluluğu hiç üzerime almayacağım dedim. Yani ben kutsallaştırmadım bu işi açıkçası başlangıç noktasında. Ve eğer altından kalkabildiysem bunun bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi de bu bence. Kendimi oraya götürmedim yani. Ama Zeynep Günay'ın adını ben duymuştum. Benim için en büyük hayalim benim Zeynep Günay'la çalışabilmekti. Canım benim, Dolayısıyla çok teşekkür ederim. ben oradan şey yaptım. Benim motivasyonum orasıydı daha çok ve bu yolculuk içerisinde ilk günden son güne kadar ben nasıl oyunculuk çalışacağım ve ne kadar gelişeceğim. Ben daha çok buralarla ilgilendim. Romanın sorumluluğunu kendi üstüme çok almamaya gayret. Tabii ki alttan alta korku, heyecan, gurur, böyle iç içe geçmiş şeyler vardı tabii ki ama daha çok oyunculuk, hocayla beraber oyunculuk çalışmaya ben gayret ettim. Oralarda gezdim. Büyük bir gurur, büyük bir mutluluk ama çok da büyük bir sorumluluk ve ben Selahattin'in aksine sanıyorum bir tık daha kutsallaştırmış olabilirim. Bir tık daha omzuma yük bindirmiş, bilinçli bir şekilde bindirmiş olabilirim. Tabii ki yani Orhan Pamuk'un zaten uyarlamasına izin verdiği ilk roman olması da bu sorumluluğu daha da görünür kılan bir şey. Ya biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Karakterlerin iç dünyasına erişmeye gerçekten gayret ettiğimizi düşünüyorum. Gerçek kılmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Ben ister istemez kutsallaştırdım çünkü çok sevdiğim bir kitaptı ve hani 15 yıl önce okuduğumda kafamda kalmış, kafamda kalbimde kalmış bir hali vardı. Dolayısıyla ben de Selahattin gibi tamam okey bu sadece bir hikayeye gelmek çok istedim ama o hani 15 yıldır benimle birlikte gelen bir his olduğu için ondan o kadar kolay kurtulamadım. İkincisi bir diğer zorluğu da hani böyle bir proje için dar bir zamanda iç içe çekiyor olmaktı. Bu benim ilk kez deneyimlediğim bir şeydi. Yani kronolojik sırayla değil de karmaşık yani gün içinde 9. bölümden, 4. bölümden, 6. bölümden sahneler çektiğimiz oldu. Gerçekten çok yani bir oyuncu için çok çok zor bir şeydi. Hele ki böyle katmanlı bir karakter için. Bir diğer taraftan da bir erkek karakteri takip ederek çektiğim ilk iş. Ve de üstüne Orhan Pamuk'un ismi. Tabii bunların hepsi normalde odaklandığımın belki de 4-5 katı daha fazla odaklandırmayı gerektirecek. Ve ancak çok inanarak, çok severek yapılacak bir şeydi. Ne kadar şanslıyım ki çok iyi yol arkadaşlarım ve çok inançlı oyuncularımız vardı. İnançlı, sabırlı. Herkese teşekkür ederim. İnşallah hedeflediğimiz şeye ulaşmışızdır. Tekrar ellerinize sağlık ve Selahattin'e gelmek istiyorum çünkü Selahattin Kemal. Yani dizinin baş kahramanı. Selahattin üzerinden izliyoruz bütün hikayeyi zaten. O yüzden onun omuzlarındaki yük gerçekten fazlaydı. Onu da izleyenler anlayacaklar, daha iyi anlayacaklar. Ne konuştuğumuzu da çok daha iyi anlayacaklar. Selahattin senin için nasıl bir yolculuktu? Nasıl başladı? Nasıl sürdü? Nasıl bitti? Bitti mi? Kemal'den çıkabildin mi? Senin teknik bir oyuncu olduğunu biliyorum ve her şeyi bir matematiğe oturttuğunu da biliyorum ama bu senin kariyerinde çok bambaşka bir yerde bu yapım. Zeynep Günay'la çalışmak biraz önce söyledin zaten çok istediğim bir şeymiş. Bir kere o yüzden farklı. Sen Masumiyet Müzesi'nde oynamayı nasıl tarif edersin? Selahattin'de bir değişim oldu mu? Daha fazla beyazım var artık. Biraz daha. Yani tersten gideyim, bitirişiyle başlayayım. Ben normalde bir iş bittiğinde vedalaşabiliyorum yani karakterle. Bunda öyle olmadı. Yani ilk bu şey değil saydım. İlk 5 sabah rüyamdan sıçrayarak uyandım. Yani ya adamın yaşadığı acılardan bir şeyden uyanıyorum ya da setteki bir şeylerden dolayı uyanıyorum. 5 gün bu böyle sürdü. Hiç böyle bir şey olacak. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Yani tiyatro provalarında olur bu. Özellikle premier günü yaklaşana kadar özellikle. Ve postürüm de yani biz şeye karar verdik. Biraz Kambur bir tık olmasına. kambur oynamaya. Çünkü işte annesi ve Sibel de ona daha dik dur deyince biz bir gün
daha şey kullanalım dedik. Ben de zaten duruş bozukluğum var. Bana da iyi geldi. O daha rahat oldum. Bu fiziksel ve içsel şey çok devam etti. Yani hala içimde bir yerlerde bu adamı hissedebiliyorum. Bu enteresan bir deneyim oldu benim için. Başlangıcı yani ben tabii ki daha önce hiç okumamıştım ve okuduğumda da bir yönetmen gözü gibi de okumamışım ve çok çok farklı şeyler, bir oyunculuk bir şeyine gittik. Yani bu kadar katmanı bir arada aynı anda oynamak gerçekten çok zordu. Burada iyi ki Zeynep Hoca var. Onunla çalışma heyecanı içerisindeyim. Çok zorlandığımız zamanlarda oldu. Ama Kurak Günler'le beraber kariyerimin hani ikinci kült işi olması niyetindeyim. Bunun sorumluluğundaydım da, hani bilincindeydim de. Ne olursa olsun ama yine de ben sonuçla ilgilenmediğim bir yerdeyim yani. O yolculuktu. Bir yerden sonra öyle oluyor. Yani daha 9. yılımdayım şu anda. Sonuçları kontrol edemeyeceğim artık anladım. İyi kötü bir şekilde. Dolayısıyla yolculuğa önem verdiğim bir yerdeyim. Bence A noktasına B noktasına gittiğimde bir gün Zeynep Hoca'ya şeyi de söyledim. Ya dedim galiba benim içimde bir tane oyuncu hayvanı varmış. Sen bir şey açtın yani. O an böyle şey gibi hissediyordum. Beni dünyada herhangi bir audition'a sokun. O ritimde ama o 4 aylık için alamayacağım bir şey yoktu. Çünkü gibi hissediyordum. Yani bu şey benim normalde kurmayacağım bir cümle de. Oraya geldim yani hani. Çünkü her şeyi oynadık yani hani acısından tutkusuna, o katmanlı oyunculuğuna dedim ki şu an her şeyi yapabilirim ya. Yani şu an gelsin bir şey geliyorsa bana. O hale beni o hale getirdi. Bambaşka bir pencere açıldı. Benim oyunculuğa bakışımda da çok fazla şey gelişti. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum diyerekten bitireyim. Ah Selahattin, o kadar güzel anlattın ki orada ne yaşandığını, heyecanını, duygunu çok iyi anladık doğrusu. Muhteşem bir cevaptı, çok samimi bir cevaptı. Ve tabii Eylül'ü de merak ediyorum ben. Eylül senin için nasıl bir yolculuktu, nasıl başladı, nasıl bitti, Eylül'ü nasıl değiştirdi ki senin kariyerinde de çok önemli bir yapım olarak hep duracak, baş köşede duracak belki de. Dolayısıyla senin için nasıl bir serüvendi, nasıl başladı, nasıl bitti, Eylül'ü nasıl değiştirdi? Ya benim hayatımda yaşadığım en enteresan, en büyülü dönemlerden biriydi. Tabii ki zorlukları vardı ve olması da gerekiyordu. Çünkü hikayenin bir ağırlığı var. Karakterlerin bir derinliği var, bir kompleksliği var. Dolayısıyla onlara erişmek için böyle bir set ortamı gerekiyordu tabii ki. Ama yani ben başından beri romanı elime aldığım ve okumaya başladığım andan itibaren açıklayamayacağım, tarif edemeyeceğim böyle bir içgüdüsel bir bağ hissettim. Füsun'un hislerinin kendi içimde karşılık bulduğu böyle küçük küçük yerlere tanıklık ettim içimde. O yüzden bu bağ beni müthiş bir güçle, kuvvetle bağladı romana ve hikayeye. Sette Zeynep Günay'dan çok şey öğrendim. Zeynep Günay benim oyunculuğa bakış açımı kökten değiştirdi. Gerçekten öyle. Ya Füsun'la beraber kendime dair daha gölgede kalmış yanlarımla yüzleştim. Kendime dair aslında çok farkında olmadığım hem pozitif hem negatif bir sürü farklı yanlarımla karşılaştım. Hem oyunculuk hem kişisel anlamda büyük bir dönüm noktası diyebilirim benim için Masumiyet Müzesi'ne. Merak ettiğim sorulardan bir tanesi, daha doğrusu merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Orhan Pamuk'la daha önce tanışıyor muydunuz? Bu dizi vesilesiyle mi tanıştınız? Ve Selahattin, Orhan Pamuk'la ilişkin nasıldı? Ona neler sordun? Sohbetlerinizde neler konuştunuz? Senin için bu Orhan Pamuk tarafı da enteresan olmuştur diye düşünüyorum. Neticede hem romanın yazarı hem de Masumiyet Müzesi'nin yaratıcısı. Tabii aynı soruyu Zeynep Hanım'a da sormak istiyorum ve tabii ki Eylül'e de sormak istiyorum. Orhan Pamuk'la ilişkiniz, iletişiminiz, Orhan Pamuk'un roman yazarı olarak diziye katkısı, etkisi, ilişkisi. Başlangıçta maalesef burada değildi. İstanbul'da değildi, Amerika'daydı. Dolayısıyla ben hiçbir araya gelmedim. Bizim beraber sahnelerimiz var. O sahneler için gelmişti. O zaman biz ilk başta tanıştık. Ama galiba sizin var değil mi? Daha önce Evet, bir araya gelmeniz var.
Benim için tabii ki iyi ki böyle bir anım da var yani. Hani bu şeyi açtığım zaman kendimi Orhan Pamuk'la aynı karede görmek, hala hatırlıyorum yani o sahneleri hala hatırlıyorum. Bu çok müthiş bir anı, şahane bir şey. Genelde yaşadığımız, Kemal'i oynarken neler hissettiğimiz üzerine sohbetler yaptık. Biz genelde zaten Orhan Bey de bütün şeyi Zeynep Hoca'ya vermişti. Oraya geldiğinde de bizimle diyalog halinde değildi. Biz Zeynep Hoca'yı her zaman dinledik. Ama onlar kendi aralarında da paslaşıyorlardı. Benim de böyle bir iki bir yerde özellikle son cümleyle ilgili kendisine danıştığım bir şey oldu. Çok güzel bir an oldu benim için. Zeynep Hocam siz ne dersiniz? Ben de sete çıkmadan önce tabii ki Orhan Bey'le birkaç kez bir araya gelip romanın üzerine, Kemal üzerine uzun uzun sohbetler ettim. Ve hep yani romanın ruhuna sadık kalmak için hep onay almak istedim. Seçimlerim, tercihlerim ya da düşündüğüm şeylerle ilgili. Ama onay almadan daha çok üzerine benim çok keyif aldığım, karakteri merak ettiğimiz, beraber sorular sorduğumuz çok keyifli bir sürece dönüştü. Orhan Bey gerçekten çok meraklı, insanı çok merak eden ve o merak ettiği yerlerden gittiği yolda da insana dair bütün duyguları bize sunabilen çok kıymetli ve çok ilham verici biri. O yüzden onunla çalışmış olmak bana bu projenin en büyük hediyelerinden bir tanesi. Biz başladığımızda evet burada değildi. Son 10 gün dönmüştü ve hani sete geldiği her an yani ben böyle hani gitmemesini istiyordum. Şimdi geriye dönüp bakınca o kısa ön hazırlık sürecinde çok fazla odaklandığım için böyle mesela geçen gün kamera arkası geldi. Selahattin'le Eylül'ü aradım. Kamera arkalarını izlediğim zaman başka projelerde işte o günkü oyuncularla yaptığım konuşmalar, nasıl çektik, görüntü yönetmeniyle ne yaptık, öğle yemeğinde nereye gittik gibi anılar gelir aklıma. Bunu izlediğimde hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Kemal, Füsun ve sanki kitabın içinde bir yerdeyiz gibi bir his geliyor. Yani böyle Kemal ve Füsun'la bir yatılı bir yere gittim gibi tam şu anda tanımlayamayacağım bir his. O yüzden de Orhan Bey'in sette olduğu her an böyle kendimi çok daha rahat ve evde gibi hissettiğim zamandı. İşte son 10 gün bizimle birlikteydi. Çok güzel ve çok keyifli bir süreçti. Çok güzeldi benim için de. Eylül sen neler söylemek istersin? Evet, ben de sette tanıştım Orhan Pamuk'la. Dedim ki kendi kendime ya bu çok tarihi bir an, şu an yaşadığım şey çok tarihi bir şey. Hayatım boyunca unutmayacağım herhalde bunu. Bir sahne çekiyoruz, hiç unutmuyorum. Füsun'un Çukurcuma'daki evinde, odasında Füsun yine kuş resimleri çiziyor. Öyle bir sahne çekiyoruz ve monitörde Orhan Pamuk oturuyor. Yani kendi yarattığı karakteri izliyor bir yandan. Bu çok çok güzel bir şey. Harika bir şey. Gerçekten böyle tarihi bir anda benim için bu tanışıklık. Evet, bence de muhteşem bir şey gerçekten. Orhan Pamuk'un böyle bir eserinin uyarlamasında yer almak, onunla tanışmak, aynı sette olmak muhteşem bir şeydir tahmin edebiliyorum ve büyük bir ayrıcalık tabii ki. Tabii bu sohbetin sonuna doğru gelirken aşk sorusu da sormadan olmaz. Çünkü Masumiyet Müzesi'nde öyle bir aşk var ki artık müzeye dönüşmüş bir aşk. Yani öyle kurgulamış sevgili Orhan Pamuk'ta. O yüzden özellikle bu diziden sonra yani Masumiyet Müzesi'ni okumak bir yana bir de kocaman 9 bölümlük bir dizi çektiniz. Masumiyet Müzesi'nden sonra aşkı nasıl tarif ediyorsunuz? Zira metinde yani dizide aşk sevdiğini izlemektir, gözlemlemektir diyor. Sizce nedir? Ben romanın aşka bakış açısını çok seviyorum. Çünkü bir aşk güzellemesi yapmıyor. Yani aşk evet bize hayatımın en mutlu anıydı dedirtecek kadar yüksek duygular, yüksek adrenalin, yüksek mutluluk yaşatabilecek bir duygu. Evet ama bir o kadar da insanın karanlık tarafını da ortaya çıkartabilecek yıkıcı, yıpratıcı bir tarafı da var aşkın.
Dolayısıyla ben Masumiyet Müzesi'nin aşka çok gerçekçi bir yerden baktığını düşünüyorum. Ve insanın hani bir ötekinde kendimizi aynaladığımızı düşünürsek eğer, kendi içimizdeki bütün aydınlık ve karanlık tarafları çok daha içinden görebileceğimiz bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ve kitaptan iki aşk tanımı çok hoşuma gidiyor. Biri Kemal'in arkadaşına söylediği, belki de çok güzel sevişiyorduk, sadece bu olamaz mı deyişi. Bunu güzel bir erkek bakış açısı olarak görüyorum. Evet, bu kadar derin derin şeyler anlatılıyor ama en özünde ve sadesinde Kemal böyle ifade ediyor arkadaşına. Bir diğer tanım da ve Kemal'in annesinin oğluna söylediği, kadınla erkeğin oturup sohbet edemediği bir ülkede aşk mı olur? Bu tanım da aslında benim duyguma çok oturuyor. Gerçekten hani arkadaşlığın samimi ve sansürsüz sohbetin olmadığı bir yerde aşktan bahsedebilir miyiz? Yani tüm bu açık tanımların hepsi benim de aşkı konumlandırdığım yerle çok örtüşüyor aslında. Benim bu hikayenin bir parçası olmadan önce aslında yani bütün insanoğlunun senelerdir aslında aşk üzerine düşündüğü gibi ben de çok düşündüm. Aşk nedir? Benim için aşk nedir? Bunun cevabını bulmaya gerçekten çalıştığım anlar geliyor aklıma bu soruyu düşününce. Bir cevabını bulamamıştım ben daha önceden. Ve açıkçası doğruyu söylemek gerekirse Füsun karakterini canlandırdıktan sonra sanırım kafam bir tık daha bile karışmış olabilir. Ama benim de aklıma Zeynep Hoca az önce alıntılar yaparken hikaye romanın içinden benim de aklıma şu geldi. Füsun'un Kemal'e söylediği bir laf. Bir insan uğruna her şeyi göze alabilmek. Yani bu kadar büyük, bu kadar ateşli, tutkulu ve yakıcı hem yani gölge taraflarıyla da tabii ki var olabilen bir hal gibi geliyor bana. Ama tabii ki hala tanım bulmaya çalışıyorum kendi içimde. Bakalım bu dönem dönem değişecek bir şey olacak sanıyorum. Yani bu zaten bir tanımı da yok. Yani o yüzden hep soruluyor. Yani işte okul nedir gibi bir şey değil yani. Bu insandan insana değişen yine de evrensel bir şey tabii ki. Bir duygu olmasa da. Ama yani bazı şeyler bana çok romantize edilmiş geliyor. Ben onları bir tık sıkıcı buluyorum. Kimisi narsist yaklaşıyor. Karşındakinin gözündeki sene yani kendine aşıksın olarak şey yapıyor. Mesela bir yerden bazı tecrübeler buraya da götürüyor. Bazı tecrübeler başka bir yere götürüyor. Ama benim geldiğim nokta günün sonunda ben bunu birazcık vücuttaki yani kimyasallarla alakalı bir şey olduğunu, uyumlu feromonlarla alakalı bir şey olduğunu başlangıçtakinin düşünüyorum. Ondan sonrası başka bir şeye gidiyor yani. Fedakarlık giriyor işin içine. Sevgi giriyor, saygıya dönüşüyor. Sonra başkasına dönüşen bir şeye gidiyor ama ben biraz buralarda geziyorum. Çok romantik şeylerde Kemal gibi öyle şeyler çıkmıyor benim çok ağzımdan. Ve tabii bu röportajda bu soru sorulmadan olmaz. Mutlaka çok vardır ama ilk aklınıza gelen, sizi en çok etkileyen sahne, sizi en çok düşündüren sahne, üzerinde en çok konuştuğunuz sahne, belki de en çok güldüğünüz sahne, en çok eğlendiğiniz sahne. Bunları da merak ediyoruz. Muhtemelen Selo ile aynı sahneyi söyleyeceğiz. Merhamet Apartmanı'na Füsun'un yokluğunda geldiği bir sahne var. Ya o acı çektiği sahne yatak odasında karanlıkta çekecektik. Ben de o sahnede yağmur olmasını istemiştim. Selo'da bir ışık yapılırken geldi kulağımda müzikle. Çünkü sete çıkmadan önce bazı duyguları bazı müziklerle mühürlemiştik. Öyle bir şarkı dinleyerek yatağa uzandı. Etrafında ışık yapılıyor. Ben de görüyorum onu. Yani Selo'nun ilk yatağa yattığı hali, ışık hazırlanırkenki halini de görüyorum. Sonra böyle şey gibi hatırlıyorum onu. Sanki böyle yatağın içine gömülüyor, gidiyor yani. Selo gidiyor böyle. Öyle bir şey geldi ve sonra kulağında da kulaklık var. Böyle bir bağırmaya başladı bir duygu içerisinden. Biz böyle Selo'nun kulaklığını falan o farkında olmadan alıp böyle bir kayda girdik. 3-2-1 kayıt falan denmedi ama o tabii biz kayda girdikten sonra anladı. Ve sonra biz
o çekmeye devam ettik. Bir anda set aşırı sessizleşti. Ben böyle Selon'un bağırmalarından bir tanesini hala aklıma gelince yüzüm doluyor. Böyle tüylerimin diken diken olduğunu ve kimse kıpırdamasın şu an falan. Hani burada bir şey yaşanıyor dediğimi falan hatırlıyorum. Benim için çok büyülü ve hani Masumiyet Müzesi'nden cebimde ve kalbimde kalan anlardan biriydi. O gerçekten o ruh haline girdi ve çıktı yani. Öyle olunca tabii paralel evrene oyuncu bizi götürüyor oluyor. İşte o zaman karakterler gerçek oluyor. Yani bütün sahneyi tüylerim diken diken ve böyle bazen gözüm dolarak ve herkesin çok sessiz olmasını isteyerek çektiğimizi hatırlıyorum. Aklıma o geliyor. Eylül'le de hangi sahne olduğunu söylersem spoiler Ben de olacak. aynı şeyi düşünüyordum şu anda. Evet. Ama yani 5. bölümün finalinde bir sahnesi var, onu söyleyebilirim. Oradaki bir hali Eylül'ün de. Benim de hocanın dediği sahne, geri dönüp baktığım zaman aklımda en çok kalan, işte tam o zaman demiştim, içimde bir şey açıldı şu anda benim dediğim an orasıydı, o sahneydi. Bir sahne var ki benim için sonlara doğru, çok çok sonlara doğru. Gerçekten onun sadece bir oyunculuktan ibaret olmadığını çok hissettim iliklerime kadar. Gerçekten böyle kalbimde bir şeyler olduğunu hissettim yani. Ya zaten bütün süreç boyunca Selahattin de ben de bütün oyuncular bence karakterlerimizi çok içimize yerleştirmeye çalıştık. Çok kalben bir bağlantı kurmaya çalıştık. O yüzden zaten böyle olunca iş sadece bir oyunculuktan da çıkıyor. Daha duygusal bir yere giriyor. Hepinizin ellerine sağlık. Muhteşem oyunculuklar, muhteşem bir duygu aktarımı, muhteşem yönetmenlik ve tüm ekibin eline sağlık. Baştan beri söylüyorum zaten. Netflix'in de eline sağlık. Böyle bir yapımı Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk'un bu kült eserini, Masumiyet Müzesi'ni bir dizi projesine dönüştürdüğü için. Sizlere de ayrıca bu zor şartlarda bu röportajı yapma imkanını bana verdiğiniz için, kanalıma konuk olduğunuz için ve bu çok güzel, çok samimi cevaplar için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Umarım duygumu az da olsa ekranlar aracılığıyla, kamera aracılığıyla bu kadar uzaklarda da olsam geçirebilmişimdir. Çok teşekkürler her şey için ve izleyicimize de çok teşekkür ederiz. Bu zamana kadar izlediyseniz ama bu videoda takılı kaldığınıza eminim çünkü çok güzel cevaplar verdi sevgili konuklarım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi seyirler.